Lüksemburg, Batı Avrupa'da yer alan, denize kıyısı olmayan küçük bir ülke. Sınır komşuları Belçika, Fransa ve Almanya. Dünyanın en küçük ülkelerinden biri olan Lüksemburg, 2586 kilometrekare yüz ölçümüyle aynı zamanda Avrupa'nın en küçük 8. ülkesi. Lüksemburg, Türkiye'nin 2 saat gerisinden gelmekte. İki ülke arası uçuş süresi aktarması olarak 3 saat 15 dakika. Lüksemburg'a seyahat etmek isteyen Türkiye vatandaşlarının Schengen veya Lüksemburg vizesi alması gerekir. Bu küçük ülkenin tarihi 963'te Konstigmarat'ın kayalık bir tepe üzerine bir kale inşa edilmesiyle başlar. Verimli toprakları ve konumu sayesinde hızla büyüyüp zenginleşen Lüksemburg, evlilikler, toprak satın alma ve askeri çatışmalarla 13. yüzyılın başlarında büyük bir bölgesel güç haline gelir. Cermen halklarından oluşan Lüksemburg, Avrupa'nın tarihi kavşak noktalarından biri olmuştur. Bu stratejik konumu nedeniyle tarihinde Almanya, Fransa, Belçika ve Hollanda gibi büyük devletlerin hakimiyeti altında kalmıştır. 1839'da tamamen bağımsız bir devlet haline gelen Lüksemburg, şu an parlamenter temsili demokrasiyle yönetilen anayasal bir monarşidir. Avrupa'da monarşiyle yönetilen 11 ülkeden biri olan Lüksemburg'da, kraliyet ailesi üyelerinin yönetimde sembolik olarak ya da çok az söz hakkı bulunuyor. Avrupa Birliği, NATO ve Birleşmiş Milletler gibi önemli uluslararası organizasyonların kurucu üyesi olan ülke, aynı zamanda bu kuruluşlara ait çok sayıda yönetim merkezine de ev sahipliği yapmakta. İdari bakımdan 12 kantona ayrılan Lüksemburg'un nüfusu 632 bin kişi. Lüksemburg, Avrupa Birliği ülkeleri arasında Malta'dan sonra en düşük nüfusa sahip olmasına rağmen 2019'da bir önceki yıla göre en yüksek nüfus artışı gösteren ikinci Avrupa ülkesi oldu. 2100 yılına kadar nüfusun 985 bin kişiye yükselmesi bekleniyor. Lüksemburg küçük bir ülke olmasına rağmen etnik açıdan büyük bir çeşitliliğe sahip. Nüfusun neredeyse %50'den fazlasının yabancı olduğu ülkede 170 farklı milletten insan bulunmakta. Ülkede neredeyse her 5 kişiden biri Portekizliyken, diğer yabancı nüfusu Fransız ve Almanlar başta olmak üzere çoğunlukla Avrupa vatandaşları oluşturuyor. Bunun yanında Fransa, Belçika ve Almanya'dan günlük yaklaşık 200 bin kişi çalışmak için Lüksemburg'a geçmekte. Ülkede 1600 kadar da Türk yaşamakta. Ülkenin başkenti ve en kalabalık şehri 115 bin kişilik nüfusuyla Lüksemburg şehri. 2 kez Avrupa Kültür Başkenti seçilen şehrin 1/4'ü yeşil alanlarla kaplı. Lüksemburgca, Almanca ve Fransızca olmak üzere 3 resmi dili bulunan ülkede, İngilizce ve Portekizce de en popüler dillerdendir. Çok dilliliğin hakim olduğu ülkede bir konuşma sırasında diller arası geçiş yapmak olağandır. Almanca, Fransızca ve İngilizce okullarda zorunlu diller arasındadır ve öğrenciler diğer dilleri de öğrenme seçeneğine sahiptir. Geniş bir dil yelpazesine sahip ülkede yabancı uyruklu birçok kişi kolaylıkla iletişim kurabilir ve dile dayalı sosyal dışlanma tehlikesi azdır. Nüfusunun önemli bölümü Katolik inancına bağlı olan ülkede 2014'te yapılan bir ankete göre katılımcıların %62'si Hristiyan, %17'si inançsız, %9'u ateist, %1'i Yahudi ve %1'i de Müslüman olduğunu belirtmiştir. Lüksemburg küçük bir ülke olmasına rağmen ekonomik olarak zengin ve gelişmiş bir ülke. Ülke ekonomisinin itici gücü 1970'lerdeki çelik krizine kadar demir çelik endüstrisi iken bugün ülke uluslararası finans, lojistik, e-ticaret ve biyoteknoloji gibi sektörlerde ön plana çıkıyor. Skype, iTunes ve Amazon gibi çok uluslu şirketler küresel veya Avrupa merkezlerini Lüksemburg'da bulunduruyor. Ülke zenginliğini büyük ölçüde bankacılık sistemine borçlu. Gizli bankacılığın yapıldığı bir ülke olarak bilinen Lüksemburg, Uluslararası Vergi Adalet Ağı'nın tespitlerine göre vergi cenneti olarak adlandırılıyor. Finansal Gizlilik Endeksine göre dünyada yabancıların kendi ülkelerindeki vergi sistemine takılmadan en rahat para aklayabildiği 6. ülke Lüksemburg. %5,5 gibi düşük bir işsizlik oranına sahip Lüksemburg'da işçilerin çoğu yabancılardan oluşuyor. Ayrıca 185 bin sınır ötesi çalışan Fransa, Almanya ve Belçika'dan Lüksemburg'a gidip geliyor. Ülkede yüksek nitelikli işçiler kendi vatandaşları arasında %3,2 iken diğer Avrupa Birliği devletlerinin vatandaşları içinde %3,5 ve Avrupa Birliği üyesi olmayan vatandaşlar içinde ise %10,8 oranında. Para birimi euro olan Lüksemburg, 109 bin dolarla dünyada kişi başına düşen yıllık milli geliri en yüksek ülke. 2256 euro ile de Avrupa Birliği ülkeleri arasında en yüksek asgari ücrete sahip ülke.
Bunun yanında çalışanların sadece %5'i asgari ücretle maaş almakta. Ortalama maaş ise 5.500 euro civarı. Lüksemburg hayat pahalılığı sıralamasında Avrupa'da 2. sırada yer alsa da dünyanın refah düzeyi en yüksek 9. ülkesi. Lüksemburg şehri de refah ve yaşam zenginliği kalitesi sıralamasında 3. sırada. İnsanlar yüksek asgari ücret ve maaşlar sayesinde hayatlarını daha rahat idame ettiriyor. Market fiyatlarına örnek verirsek, 1 kilo Nutella 5.77 euro, 1 litre ayçiçek yağı 1.25 euro, 1 kilo kıyma 8 euro ve 1 kilo et 9 eurodur. Genel yaşam maliyeti yüksek olmasa da kiralar ve emlak fiyatları diğer Avrupa ülkelerine oranla daha yüksek. Başkent Lüksemburg'da ortalama kira 2000 euro civarı. Birçok çalışan komşu ülkelerde yaşayarak maliyetleri düşürmeyi hedefliyor. Ayrıca Lüksemburg küresel konut fiyatları endeksine göre Türkiye ve Yeni Zelanda'dan sonra konut fiyatları en çok artan 3. ülke. Lüksemburg'un insanlarına ve yaşantısına bakarsak, çoğu kişi ilk bakışta Lüksemburgların soğuk ve mesafeli olduklarını belirtse de aynı zamanda oldukça misafirperver ve açık görüşlü insanlar olduklarını söylüyor. Gerçekten de Lüksemburglular son derece açık fikirli insanlardır. 2015 yılında eşcinsel evliliğin yasal hale geldiği ülkede Başbakan Bettel eşcinsel evlilik yapan ilk Avrupa Birliği lideri oldu. Ülke yaya odaklı trafik düzeni, insan odaklı yönetim anlayışı ve gelişmiş toplu taşıma ağıyla oldukça yüksek bir yaşam kalitesine sahip. Lüksemburg'da 2020'den bu yana tüm toplu taşıma türleri ülke genelinde ücretsizdir ve bu durum turistler için de geçerli. Sürücülerin trafik sıkışıklığı nedeniyle ortalama 33 saatlerini kaybettiği ülke, bu uygulamayla insanları toplu taşıma kullanmaya teşvik etmeyi ve emisyon gazlarının azaltılmasını hedefliyor. 100 kişiye 66 otomobilin düştüğü Lüksemburg, Avrupa ülkeleri arasında kişi başına düşen araç sayısında ilk sırada yer alıyor. %90'lık kullanım oranıyla dünyanın en çok fosil yakıt tüketen 5. ülkesi olan Lüksemburg'da emisyon gazlarının yarısından çoğu araç trafiğinden kaynaklanıyor. Lüksemburg'da hayat oldukça sakindir. Pazar günleri birkaç restoran açık olsa da süpermarketler dahil birçok yer kapalıdır ve hafta sonları otoparklar ücretsizdir. Dünyanın en mutlu 8. ülkesi olan Lüksemburg, bunun yanında dünyanın en güvenli ülkelerinden biri. Avrupa ülkeleri arasında cinsiyet eşitliği sıralamasında 8. sırada yer alan Lüksemburg, dünyada hukukun üstünlüğü sıralamasında da 8. sırada yer almakta. Aynı zamanda 189 ülkeye vizesiz girebilen Lüksemburg, dünyanın en güçlü 3. pasaportuna sahip. Lüksemburg hakkındaki diğer bilgilere bakarsak, Lüksemburg %28 ile kadın bilim insanı ve mühendis oranının en düşük olduğu Avrupa ülkesi. Aynı zamanda %23'lük kadın yönetici oranıyla Avrupa Birliği ülkeleri arasında en düşük sırada yer almakta. Ülke 2015 yılında toplumsal cinsiyet eşitliğine adanmış bir bakanlık olan Kadın ve Erkek Eşitliği Bakanlığı'nı kurdu. Ayrıca 2016'da çıkan kanunla aynı görevi veya eşit değerde bir işi yapan kadın ve erkeklere ödenen maaşların aynı olması zorunluluğu getirildi. Lüksemburg hükümeti, yetişkinlerin evlerinde veya bahçelerinde 4 tane kenevir bitkisi yetiştirmesine izin verdi. Böylece Lüksemburg hem kenevir yetiştirmeyi hem de tüketmeyi yasallaştıran ilk Avrupa ülkesi oldu. Ayrıca kenevir tohumlarının ithalatına, internet ve mağazalarda satışına da izin veriliyor. Dünyanın en büyük şarap listesine sahip restoran Lüksemburg'da. Lüksemburg kentindeki restoran Çıkır'ı ziyaret ederseniz 2200'den fazla farklı şarap arasından seçim yapabilirsiniz. Adını sıkça duyduğumuz, Avrupalıların Avrupa sınırları boyunca serbestçe seyahat etmelerini sağlayan Schengen Anlaşmaları, Lüksemburg'un Schengen köyünde imzalanmıştır. Komşu ülkelerin mutfağından etkilenen Lüksemburg pek çok lezzete sahip. Ülkenin ulusal yemeği olan Jutman Gadıbandın ve popüler çorbası Bunşulap en meşhur yemekleri arasında. Ülkenin gezilecek yerlerine bakarsak ilk durak başkent Lüksemburg. Yüksek ve alçak olarak 2 bölüme ayrılmış şehirde Edolf Köprüsü, savaş sığınağı olarak kullanılmış ve kilometrelerce tünellerden oluşan Bad Kastemetz, Neumünster Manastırı, 17. yüzyıldan kalma Notre Dame Katedrali, Ulusal Tarih ve Sanat Müzesi, Büyük Türk Sarayı ve bir seyir balkonu olan Korniş Duvarı görülmesi gereken yerlerden. 10. yüzyıla dayanan Vianden Kalesi, Wiltz Kalesi ve Küçük İsviçre olarak bilinen Mallertal da görülmesi gereken diğer yerler. Videomuzun sonuna geldik. Siz de Lüksemburg hakkında bildiklerinizi yorum kısmında bizlerle paylaşabilirsiniz. Kanalımıza destek vermek için videomuzu beğenmeyi, abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.